Herkese merhaba, ben Zübeyde. Bugün sizlere bu üzerimde gördüğünüz kışlık elbisenin dikimini anlatacağım. Kalıbını Burada dergisinden çıkardım. Kalıp bilgilerini videonun altında sizinle paylaşacağım. Bu elbisenin boğazı böyle düğümlü. Yan tarafında yırtmaç var ve kışlık bir triko kumaştan yaptım ben bu elbiseyi. Tek parça, çok rahat kullanımı var ve dikince çok seveceğinizden eminim. Umarım bu videoyu izledikten sonra siz de bu elbiseyi dikip denemek istersiniz. Bu tarz videoların devamının gelmesini isterseniz videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize iyi dikişler diliyorum. Önce kumaşı elinden ikiye katlıyorum. Ön parçayı kumaş katına yerleştiriyorum. Arka parçayı ön parçanın yanına yerleştiriyorum. Ön parça kumaş katında tek parça olacak. Arka parçada iki parça olacak şekilde kesimini yapıyorum. Kesimi yaptıktan sonra kalıp üzerinde bulunan çentik yerlerini de mutlaka makasla belirleyelim. Dikerken bu işaretlere ihtiyacımız olacak. Kumaşın tersi ve yüzünü karıştırmamak için kesimini yaptığım bütün parçaların ön yüzüne sabunla çarpı işareti çiziyorum. İki parça kol, bir uzun parça yaka, bir de kısa parça yaka kestikten sonra kesimi bitirdim. Buraları sıkılmamanız için hızlı geçiyorum. Elimizde yaka, kol, ön ve arka parçalar olacak. İlk işlem olarak omuza ve yanlara overlock çekiyorum. Overlock çektikten sonra omuzları ve yanları düz makinede birleştiriyorum. Yanları birleştirirken yırtmaç yeri belirlediğim noktaya kadar dikiş yapıp alt kısmını dikmeden bırakıyorum. Kesim yaparken attığımız çentiklerden biri yırtmaç yeri belirlemek içindi. Dikiş yaparken bu işaretler bize çok yardımcı oluyor. Diktiğimiz yerleri ütü ile açarak ütülüyorum. Yırtmaç için bıraktığımız yeri de aşağıya kadar aynı ölçüde ütüleyerek düzeltiyorum. Yakanın çevresini de overlock ile dikip temizliyorum. Daha sonra işaretli yerlerden içeriye doğru kıvırıp küçücük bir dikiş yapacağım. Overlock ile diktikten sonra birleşen çentik noktalarını küçük makas yardımıyla tekrar kesiyorum ve 1 santim olacak şekilde katlıyorum. Giriş ve çıkışa sağlamlama dikişi yaparak küçük bir dikiş dikiyorum. Sırada yaka hazırlığı var. Bu aşamada dikiş yapacağımız yere yine yakanın üzerindeki çentik işaretlerine göre karar veriyoruz. Dikerek birleştireceğim yer çentiğin olduğu yer değil, boşta olan kısım olacak. Şimdi yakayı eninden ikiye katlayarak işaretli yerden itibaren dikiyorum. Yakaları düzüne çevirip ütülüyorum. Ütülediğim yakaları dikilen kısmı elbisenin ortasına gelecek şekilde yerleştiriyorum. Uzun yakayı uzun kısma, kısa yakayı da kısa kısma dikeceğim. Elbisenin yakasındaki dikişli bölüme yakanın çentiğini oturtup 1 santim dikiş payı vererek dikiyorum.
Aynı şekilde kısa yakayı da dikip yakayı elbiseye birleştirmiş oldum. Yaka takma işlemi bittikten sonra elbisenin yanlarına, yani arka ortaya gelen kısımlarına fermuarı daha düzgün takabilmek için overlock çekiyorum. Şimdi sıra geldi fermuar takmaya. Fermuar takarken her zaman olduğu gibi elbisenin düzüne fermuarın tersi gelecek şekilde yerleştiriyorum. Burada dikkat etmemiz gereken yer fermuarı yakanın tam yarısından başlayacak şekilde yerleştirip dikmek olacak. Yakanın diğer yarısını elbisenin düzüne doğru çevirip 1 santimde yukarı doğru katlayarak fermuarın dibinden dikip çevireceğiz. Fermuarı yakanın ütü izi olan yerine, yani ortasına yerleştirip fermuar dişlerini de elimle hafifçe açarak tam dibinden dikiyorum. Dikişin bitiş yerine ve fermuarı kapattıktan sonra yaka dikişinin denk geldiği yere sabun ile işaret çiziyorum. Yakanın diğer yarısını elbisenin düzüne doğru çeviriyorum ve 1 santim de yukarı doğru katlayarak fermuarı elimle hissederek tam dibinden dikiyorum. Diktiğim yakayı düzüne çevirip düzeltiyorum. Fermuarın diğer yarısını elbiseye yerleştirirken sabunla işaret çizdiğimiz yerlerden iğneliyoruz. Böylece fermuar tam oturacak ve elbise de düzgün duracak. Fermuarı dikerken elinizle dişlerini mutlaka hafifçe açın. Bu işlem gizli fermuarın daha düzgün olmasını ve ön yüzden hiç görünmemesini sağlıyor. Yakaya yaptığımız işlemleri burada da tekrar ediyorum. Şimdi fermuarı kapatıp elbisenin fermuar ile birleşme yerini fermuarın tam dibinden aşağıya kadar dikiyorum. Fermuarın açılmaması için sağlamlama dikişi yapıyorum. Şimdi yakayı birleştireceğiz. Fermuarı takarken dışarıya doğru katladığım 1 santimlik pay yakayı çevirince bu şekilde içeride kaldı. O 1 santimlik payı düzelterek yakayı bedene dikiyorum. Ben önce iğnelemeden direkt diktim ama bence bu şekilde çok zor oldu. Yani yakayı bedene oturtmama ihtimali olacağı için uzun tarafı dikmeden önce 1 santimlik payı düzelte iğneledim. Böylece dikerken çok daha rahat diktim. Siz yakayı kapatma işlemine geçince mutlaka iki tarafı da iğneleyin. Hem hızlı hem çok düzgün bir dikiş olacaktır. Yakayı dikerken elbisenin tersinden dikiyoruz. Ama elbisenin düzünden de düzgün görünmesini istiyoruz. Bunun için yapılması gereken bir püf noktası var. Yakayı dikerken ilk diktiğimiz dikişi çok hafif 1 milim kadar görecek şekilde tam üstüne oturtup oradan dikersek elbisenin düzünden de baktığımız zaman dikişimiz tam çima dikişi gibi olacak ve çok güzel görünecektir. Yakanın boşta kalan iki parçasının uçlarını overlock ile dikiyorum. Şimdi sıra geldi artık yakaya düğüm atmaya.
Bu işlemle yakanın son halini yapmış olacağız. Yakanın kısa tarafı altta, uzun tarafı üstte kalacak şekilde serin. Uzun yaka uzun tarafa, kısa yaka da kısa tarafa gelecek şekilde düzgün bir düğüm atın. Elbiseyi tersine çevirin ve düğümün bozulmaması için dikeceğimiz yerleri önceden iğneleyin. Yaka uçlarını tam fermuarın dibine oturtturun ve dümdüz bir dikiş dikin. Kolların yüzü içeride kalacak şekilde öncelikle iki yanını overlock çekip düz makine ile dikiyorum. Daha sonra kol uçlarına da overlock dikişi yapıyorum ve kolların diktiğim yerlerini ütüleyerek açıyorum. Kolları elbiseye takmak için elbiseyi tersine, kolları da düzüne çevirin. Kolun ön kısmına bakan yere ben karıştırmamak için iğne yerleştirdim. Siz de öyle yaparsanız kolun sağı solu karışmamış olur. Kolun yan dikişi bedenin yan dikişine gelecek şekilde içine yerleştirin. Overlock ile kolu bedene takın. Kolu takarken tepedeki çentiyi tam omuz dikişine denk getirin. İki kumaşı da görerek dikin ki kolda dikilmeyen yer patlak olmasın. Kolları taktıktan sonra kol ağzını 1 santimden içeri katlayarak dikin. Elbisemizin son olarak yırtmacını ve etek ucunu dikeceğiz. Yırtmacı dikerken eteğin bir ucundan girip dikmeye başlayın. Tam yırtmacın başladığı noktaya gelince makinenin altında eteği döndürün. 1-2 adım enine dikiş yapıp kumaşı tekrar döndürün ve etek ucuna kadar dikin. Elbisenin etek ucunu da 1 santimden katlayarak dikin. Elbisemiz bitti. Siz de bu elbiseyi beğendiyseniz ve bu tarz videoların devamının gelmesini isterseniz videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden hepinize iyi dikişler diliyorum.